Merhabalar, bugün sizlerle Pinterest'te çok beğenilen çantayı çalışacağız. Umarım videomdan memnun kalırsınız. Kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip edip yaptığınız çantaları bana göndermeyi unutmayın. Evet, çantamın ölçülerini sizlerle paylaşayım. Çantamın eni 32 santim eni oldu. Şu kısma kadar, şu askı kısmına kadar olan boyu 20 santim oldu. Askı kısmından sonraki boyu da 35 santim olmuş oldu. Askının sonuna kadarki boyu. Ben 35 zincirle başladım. Siz daha büyük isterseniz zincir sayısını arttırarak başlayabilirsiniz. Arttırma ve eksiltmeler aynı şekilde olacak. Arttırma sırasını daha fazla yapabilirsiniz, kenardaki arttırma sırasını ve askı kısmında da üçüncüye batmıştım askı yaparken. Siz dördüncüye, beşinciye de altıncıya da batabilirsiniz. Bu şekilde büyütebilirsiniz. Çantam için ben kağıt ip kullandım. 350-400 gram yeterli oldu. 3 milim 5 numara tığ kullandım bu şekilde. Çantamın malzemeleri ve ölçüleri bu şekilde. Çantamızın yapımına geçebiliriz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çantamız için öncelikle 35 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde zincirlerimizi ters çeviriyoruz ve arkasındaki 34. zincirimin arkasındaki dişe tığımızı batıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Buraya bir işaretleyici takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Yanındaki zincirime buraya da bir sık iğne yapıyorum. Arka dişlerine yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak toplamda 33 tane sık iğne olacak. Burada son zincirime kadar geliyorum. Evet, 33 sık iğnemi yaptım. Son zincirimin olduğu yerdeyim. Buraya da yine arka dişine bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere ikinci kez batıyorum. Ve aynı yere, aynı noktaya üçüncü kez batıyorum. Burada 3 tane batmış oluyorum son sık iğnemin üzerine. Hemen diğer tarafa, burada başak şeklinde gözüken yerlere dönüşümü yapıyorum. Burada hemen yanındaki, şuradaki ilk zincirimin tepesine tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İpimi de arada yürütüyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine, buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak burada son yine zincirimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, sıra sonuma geldim. Burada ilk başladığım zincirin üzerine bir tane sık iğne yapmıştım. Aynı yere bir ve iki tane daha yapıyorum. Bu köşede üçlemiştik. Burada da üçlüyoruz. Hemen başlangıç noktama geliyorum. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Bir üst sırama geçmek için ilk sık iğnemi yapıyorum. Bu benim başlangıç noktam. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Aynı ilk sık iğnemin üzerine iki tane sık iğne yapmış oldum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak köşede yapmış olduğumuz 3 tane arttırmanın olduğu yere kadar sık iğnelerimizle geliyoruz.
Evet, sık iğnelerimi tamamladım. Buradaki arttırma 2 tane arttırmamdan sonra 32 tane sık iğnem oldu arada. Burada 3 tane arttırma yapmıştım. 3 kere batmıştım köşeye. İlkinin üzerine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Burada bir arttırma yapmış oluyorum. İlk yaptığım sık iğnenin üzerine işaretleyicimi takıyorum. Arada burada 3 tane yapmıştık. Arada ikinci sık iğnem var. 3 tane yaptığımın ikincisine batıyorum. Bir tane yapıyorum. İkincisine tek, birincisine çift, ikincisine tek ve üçüncüsüne de çift batıyorum. 1 ve 2. Bunu da yine ilkine işaretleyicime takıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak toplamda arttırmamdan sonra 32 tane sık iğne elde ederek burada yapmış olduğum arttırmamın olduğu yere kadar geliyorum. Evet, köşemde 3 tane arttırma yapmıştım. Bir tanesini bu tarafta yapmıştım. 2 tanesini burada yapmıştım. Bu tarafta yaptığım 2 arttırmanın olduğu yere geldim. Buradaki ilkine bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. İlkini çift batmış oluyorum. Ve ilk olana işaretleyicime takıyorum. Hemen yanındaki ikinci sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Burada yine diğer taraftaki aynı mantığı uygulamış olduk. Bir tane çift, bir tek, bir çift batmış oldum. 3 tane sık iğnemin üzerine. Bir üst sırama geçiyorum. Başlangıç noktama geldim. İşaretleyicimi çıkardım. Burada 2 tane yine arttırma yapmıştık. İlk arttırmamın üzerine bir sık iğne yapıyorum. Burada başlangıç noktamın işaretleyicisini takıyorum. Yanındaki ikinci arttırmama, yani 2 kere battığımın ikincisine de bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki arttırmalarıma tek batmış oluyorum. Yanındaki arttırmalarımdan sonraki ilk sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Yani arttırmalarımdan sonraki ilk sık iğneme çift batmış oluyorum. Çift battığım yere de yine ilkine işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak burada arttırma yaptığım yerden bir önceki sık iğneme kadar geliyorum. Evet, arttırmalarımdan bir önceki sık iğneme geldim. Burada 2 tane arttırmam var. İşaretleyicimi takmıştım. Ondan önceki sık iğneme yine çift batıyorum. 1 ve 2. Arttırmamı yapıyorum. Buradaki işaretleyicimi çıkarıp ilk yapmış olduğum arttırmaya, çok ses yapıyor, takıyorum. Çift battığımın ilkine taktım. Hemen buradaki bir önceki sıramda çift battığım sık iğnelerimin üzerine birer tane batıyorum. 2 oldu. Arttırmalarımdan sonra 2 tane tek, 3 tek ve burada yine arttırma yaptığım yere geldim. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. 2 tane çift battığım yere geldim. Çift battığım yerlere de yine tek batıyorum. 1 ve 2. Yani arttırmalarımın olduğu yerden dıştaki tarafa, bu arada kalan taraflara arttırmalarımı yapmış oluyorum. Arada çift battıktan sonra 2, 4, 5 tane tek yaptım. Hemen yanındakine, bu 2 tane çift yaptığım, bir önceki sırada 2 tane çift yaptığımın yanındakine bir çift yapıyorum. Buradaki çiftimi de yine burada sık iğne kalan tarafa yapmış oldum. Hemen yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum.
yanına bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak burada yine çift batmış olduğum yerden bir önceki sık iğneme kadar, yani arada kalan sık iğnelerimin olduğu yere kadar bu şekilde sık iğnelerimi yaparak geliyorum. Evet, arttırma yaptığım yerden bir önceki sık iğneme geldim. Burada arttırmalarım var. İşaretleyicimden bir önceki sık iğneme. Buraya çift batıyorum. 1 ve 2. Hemen buradaki işaretleyicimi çıkarıp buraya kaydırıyorum. Yanındakine burada arttırma, bir önceki sıramda arttırma yaptıklarımın üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. 2 ve yanındakine 3. Başlangıç noktama geldim. Burada 2 yapmıştım. Burada da 3 yaptım. 5 demiş oldum. Yani buradaki aradaki arttırmalarımdan sonra içeride kalan kısmım 5 tane oldu. Burada da yine 5'e tamamlamış oldum. Başlangıç noktama geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum buradan. Başlangıç noktama bir sık iğne yapıyorum. Bir üst sırama çıkıyorum. Buraya tekrar işaretleyicimi takıyorum. Hemen burada işaretleyicimin olduğu yerde arttırma yapmıştım. Bir önceki sıramda dış tarafa arttırmamı yapmıştım. Arttırmamdan sonraki dış tarafa, yani şu kısma arttırmamı yapmıştım. Bu sıramda da iç kısma, yani şu arttırmalarımın arasında kalan kısma arttırmamı yapacağım. Yaptıkça daha iyi anlaşılacak. Biraz karışık gibi geliyor ama şimdi burada arttırmamı yaptığım yerden bir öncekine, iç kısımda kalan kısmı arttırmamı yapacağım bu sıramda. Hemen bir tane sık iğnemi yapmıştım. Yanındakine buraya batıyorum. İşaretleyicimden öncekine bir tane çift yapıyorum. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İlk yaptığım çiftin üzerine işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine burada çift yaptıklarım, bir önceki sıramda çift yaptıklarımın üzerine geldim. Bunlara yine tek batıyorum. Buradaki mantık çiftlerin üzerine çift yapmamak. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde sık iğnelerimi yaparak burada işaretleyicimin olduğu yerdeki, yani bir önceki sıramda çift yapmış olduğum yerdeki işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, işaretleyicimin olduğu yere geldim. Bir önceki sıramda dış tarafta yapmıştık. Arttırmamdan sonraki dış tarafta yapmıştık. O yüzden bu sefer arttırmadan sonraki iç tarafta, yani şu oval kısımda arttırmamızı yapacağız. İşaretleyicimizin olduğu yerdeki arttırmalarımıza birer tane sık iğne yapıyoruz. Yanındakine de bir sık iğne yapıyorum. Burada hemen arttırmalarıma sık iğne yaptıktan sonra buraya bir arttırma daha yapıyorum. Çift batıyorum. 1 ve 2 kez batıyorum. İlk yapmış olduğum sık iğnemin üzerine yine işaretleyicimi takıyorum. Burada bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine ve yanındakine bir sık iğne daha. 2 oldu yan yana. Ve yanındakine bir sık iğne daha. 3 tane oldu yan yana. Burada arttırmalarımı yapmıştım. Yine arttırmaların iç kısmına arttırmamı yapacağım. Bir önceki sıramda yaptığım arttırmanın iç kısmına, oval kısmına arttırmamı yapacağım. İşaretleyicimden bir önceki sık iğnemin üzerine de çift batıyorum. 1 ve 2. Hemen burada işaretleyicimi çıkarıyorum. İlk yapmış olduğum arttırmamdaki ilk sık iğneme işaretleyicimi takıyorum yine. Hemen yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak diğer kısımdaki işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. İşaretleyicimin olduğu yere geldim yine.
Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. Arttırmalarımın olduğu yere işaretleyici takmıştım. Bir önceki sıramda dediğim gibi dış kısmına yapmıştık. Şimdi iç kısmı yapacağız. Arttırmalarımızın olduğu yere yine birer tane sık iğne yapıyoruz. O yüzden bir ve yanındakine bir sık iğne yaptım. Hemen arttırmalarım bittikten sonra arada kalan kısma, şu oval kalan kısma ilk sık iğnemin üzerine bir tane çift batıp arttırmamı yapıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin üzerine yine işaretleyicimi takıyorum. Burada bir tane başlangıç noktamdan sonra bir tane sık iğne yapmıştık. Burada iki tane daha yapmamız gerekiyor. Çünkü burada arada 3 tane yapmıştık. Burada iki tane sık iğnem kaldı. Bir tek batıyorum bunlara da ve 2. Hemen başlangıç noktama geldim. İşaretleyicimi çıkardım. Bir tane sık iğne yaparak bir üst sırama geçiyorum. Burada işaretleyicimi tekrar takıyorum. Bu sıramda iç kısma yapmıştık. Arttırmamızı bu sefer arttırmamızdan sonraki sık iğnemizi yapacağız. Yani oval kısımda kalana değil, yan düz kısımda kalana arttırmamızı yapacağız. Arttırmalarımızdan sonra buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Arttırma yaptığım yerdeki işaretleyicimi çıkardım. Bir önceki sıramda yaptığım arttırmaların üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Arttırmalarım bittikten sonraki ilk sık iğnemin üzerine de çift batarak arttırmamı yapıyorum. Hemen ilk yapmış olduğum arttırmanın üzerine tekrar işaretleyicimi takıyorum. Bir sık iğne yapıyorum yanındakine. Yanındakine geçiyorum. Yine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak burada ne yapmıştık? Dış kısmı yapmıştık arttırmamızı. O yüzden işaretleyicimizden önceki yine dış kısmı arttırmamızı yapacağımız için buradaki düz yere bir önceki sık iğnemiz kalana kadar işaretleyicimizden bir önceki sık iğneye kadar geliyoruz. Evet, sık iğnelerimi tamamladım. Arttırmalarımdan önceki sık iğnemin olduğu yere geldim. Çünkü burada düz tarafta arttırmamızı yapacağız. Burada bu sırada bir öncekini yapacağız. Bir sonraki sırada da arttırmalarımdan sonraki iç taraftakini yapacağız. Yani bu şekilde bir sıra öncekine, bir sıra sonrakine, bir sıra öncekine, bir sıra sonrakine şeklinde gidecek. Burada hemen arttırmalarımdan önceki sık iğnemin üzerine çift batıyorum ve arttırmamı buraya kaydırıyorum. Buraya da bir işaretleyici takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne, 2 oldu arada. Yanındakine bir sık iğne, 3. Yanındakine 4. Yanındakine 5. Arttırmamın olduğu yere geldim. Arttırma yapmadan arttırmaların üzerine birer tane sık iğne yaparak bir sonraki bu kısımda kalan sık iğnemin üzerine kadar sık iğnelerimi tamamlıyorum. Arttırmalarımı dış tarafa yapacağım çünkü. Bir sık iğne daha yapıyorum. 6 oldu. Arttırmamın üzerine tek battım. Yine arttırmamın üzerine çift battığım yere yine tek battım. Arada 7 tane sık iğnem olmuş oldu arttırmalarımdan sonra. Hemen arttırmalarımdan sonraki çift battığım yerden sonraki ilk sık iğnemin üzerine çift batıyorum. Ve ilk sık iğnemin tepesine yine işaretleyicimi takıyorum. Aralarda yine sık iğnelerimi her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak sık iğnelerimi örüyorum. Bu şekilde işaretleyicimin olduğu yerden bir önceki sık iğneme kadar geliyorum. Evet, sık iğnelerimi tamamladım. Burada işaretleyicimin olduğu yerden bir önceki sıramda çift battığım yerden bir önceki sık iğneme kadar geldim. Buraya da yine çift batıyorum. 1 ve 2. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum.
İlk sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir önceki sıramda çift battığım yerlere birer tane sık iğne yapıyorum. 2, yanındakine geçiyorum. 3 ve 4. Başta 3 tane sık iğne yapmıştık. Arada burada da 4 tane sık iğne yaparak 7'ye tamamladık. Buradaki arada da 7 tane sık iğne yapmış olduk. 5. sıramızı bu şekilde tamamladık. İşaretleyicimizi çıkarıyoruz ve 6. sıramıza geçiyoruz. Bir başlangıç noktamıza işaretleyicimizi takıyoruz. Bu şekilde arttırmalarımızı bir içten bir dıştan olacak şekilde yapıyoruz. Bir önceki sıramda dıştan yapmıştım. Burada içten yapacağım. Yani işaretleyicim burada bir sık iğne daha yapacağım. 2 tane sık iğne yapacağım. Başlangıç noktamdakiyle birlikte 2 sık iğne ve 3. arttırmamı yapacağım. Bir sonraki sıramda da geleceğim. Tekrardan arttırmamdan, yani bu 2 tane sık iğnemden sonraki sık iğneme işaretleyicimi takacağım. Yine kafa karışıklığı olmasın diye arttırma sayılarımı, nerede ne kadar yapıldığını, kenardaki ilmeklerimi ve ortadaki ilmeklerimle birlikte açıklama kısmıma ekleyeceğim. Arttırmalarımı bu şekilde 13 sıra olacak şekilde tamamlayacağım. 13. sıramdan sonraki sıramda tekrar sizlerle buluşacağım. Evet, 13 sıra arttırmamı tamamladım. Başlangıçtan itibaren 13 sıram olmuş oldu. Ölçülerimi de sizlerle paylaşayım. Şöyle ortadan ölçtüğümde 30 santim eni, 7 santimde boyu olmuş oldu. Buradan sonra artık başlangıç noktama geldim. Buradaki işaretleyicimi çıkardım. Yine bir sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi başlangıç noktama kaybetmemek için tekrar takıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Sık iğnemi yaptım. Artırmamın olduğu yere geldim. Buradaki işaretleyicimi artık çıkarıyorum. Da sık iğnemin olduğu yere de, artırmamın olduğu yere de bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine bir sık iğne yapıyorum. Yani arttırmalarımın olduğu yerlere de birer tane sık iğne yaparak bu şekilde birer sık iğne yaparak diğer arttırmamın olduğu yere geliyorum. Burada da yine bir sık iğne yapıyorum. Yani her bir noktama birer tane sık iğne yaparak yeter uzunluğa gelene kadar sık iğnelerimi devam ettiriyorum. Yeter uzunluğa geldiğinde tekrar buluşalım. Çantamda yeter uzunluğa geldim. Arttırmalarımdan sonra 25 sık iğne sırası ördüm. Ben çanta sapımın bir tarafını bu şekilde tamamladım. Diğer tarafını da hep birlikte yapacağız. Öncelikle burada başlangıç noktama geldim. Buradaki başlangıç noktamdaki işaretleyicim olduğu yerdeki işaretleyicimi çıkarıyorum. Hemen ipimi biraz uzun tutuyorum. Bu şekilde ipimi arasından geçirerek bir zincir çekiyorum ve ipimi bu noktada kesiyorum. Arttırmalarımdan sonra toplamda 118 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Bu şekilde öncelikle çantamı bu şekilde uç kısımlarını birleştiriyorum. Köşelerini böyle belirliyorum. Bir tarafı da bu şekilde buraya işaretleyici takıyorum. Bu kısımda 58 tane, bu kısımda da 58 tane ilmeğim kalmış oluyor. Kenar kısımlarını belirledikten sonra bu şekilde ortadan ilmeğimi katlıyorum ya da siz sayabilirsiniz. Bu şekilde orta kısımlarına işaretleyicilerimi takıyorum. Aynı şekilde denk gelmesi için. İşaretleyicilerimi de ayarladıktan sonra artık sap kısmına geçebilirim. Ben dediğim gibi bu tarafı yapmıştım. Bu tarafı da hep birlikte yapalım. Sapımız için işaretleyiciden sonra buradaki ortadaki işaretleyiciden sonra 1-2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe tığım batıyorum. Buraya
ipimi çekip bir tane zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geliyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine yine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak burada diğer taraftaki işaretleyicimden 1, 2 önceki yani üçüncüye kadar bu şekilde ilerliyorum. Köşedeki işaretleyicimizi de çıkarabiliriz. Bu köşeyi belirlemek adına koymuştuk. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak işaretleyicimden 2 önceki yani üçüncü sık iğneme kadar ilerliyorum. Her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak toplamda 54 tane sık iğnemi oluşturdum. Burada işaretleyicimden önceki 1, 2, üçüncüye kadar geldim. Bu noktada bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu sıramda kesme yapacağım. Hemen dibine değil. Bir yanındakine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde 24 tane sık iğne olana kadar ilerliyorum. Evet, 24 tane sık iğnemi yaptım. Burada hemen kesme işlemime başlayacağım. Hemen yanındaki 24 sık iğnemden sonra yanındaki ilk sık iğneme tığım batıyorum. Bir yanındakine geçiyorum. Buraya da batıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekiyorum. İlk yapmış olduğum kesmemin üzerine işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya tığım batıyorum. Ve hemen yanındakine tekrar batıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. 2 tane yan yana kesme işlemi yapmış oldum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak burada 23 tane sık iğnemi tamamlayarak geliyorum. Evet, 23 tane sık iğnemi tamamladım eksiltmemden sonra. Bu köşemde bir tane zincir çekip bir atlayıp ikinciye batmıştık. Burada da son kalan 2 ilmeğim var. Buraya değil, son ilmeğime direkt hemen yanındakine değil, son ilmeğime tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıp buradaki eksiltmemden sonraki sık iğnelerimi de 24'ü tamamlamış oluyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine burada hemen dibine tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Buraya da yine bir sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi takıyorum. Tekrar dönüyorum ve son sık iğneme kadar sık iğnelerimi yaparak ilerliyorum. Buradaki işaretleyicimizi kaybetmeyelim. Bir sonraki sıramızda yine eksiltme yapacağız. Tüm sık iğnelerime birer tane sık iğne yaparak son sık iğneme kadar geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü bu noktada çeviriyorum. Buradaki yine ilk sık iğneme atlıyorum. Dibine batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bir önceki eksiltme sıramızda ne yapmıştık? 24 tane sık iğne yapıp eksiltmemizi yapmıştık. Bu sıramızda da 22 tane sık iğne yapacağız. Daha sonrasında eksiltmemizi yapacağız. 22 tane sık iğneden sonra yani aslında burada işaretleyici taktıktan sonra bir tane daha boşluğumuz kalıyor. İşaretleyiciden sonra bir boşluğumuz daha kalıyor. Buraya kadar hemen işaretleyiciden sonraki ikinci sık iğneye kadar ikinci sık iğneye kadar 22 tane sık iğnemizi yapıp geliyoruz. Evet, sık iğnelerimi tamamladım. Burada işaretleyicimden hemen önceki ikinci sık iğneme kadar sık iğnemi yaptım. Yani burada 22 tane sık iğne yapmış oldum. Sayı söylememdeki amaç her eksiltme sıramızda ikişer ikişer sayılarımızın düşüyor olması. Bu şekilde her eksiltme sıramda işaretleyicimden iki öncekine kadar geliyorum.
Yani eksiltmemi işaretleyicimden bir öncekine tığım batıyorum. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum ve işaretleyicimin olduğu noktaya da batıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Yani eksiltmemi işaretleyicimden her sırada bir öncekinde yapıyorum. Yani bir sonraki eksiltme sıramda da eksiltmemi işaretleyicimden bir öncekinde yapacağım yine. Hemen yanına geçiyorum. Buraya bir eksiltme daha yapıyorum. Tığım batıyorum ve yanındakine batıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekiyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak yine son 2 tane sık iğnem kalana dek örüyorum. Evet, son 2 sık iğnem kalana kadar ördüm. Burada ne yapmıştık? Başta bir tane zincir çekip bu köşemde bir zincir çekip bir atlayıp ikinciye batmıştık. O yüzden burada da bir atlayıp son sık iğnemize batıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen burada dibine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramda da yine eksiltme arttırma yapmadan her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak örüyorum. İşaretleyicimin olduğu yere tekrar sık iğnemi yapıp işaretleyicimi takıyorum ve sıra sonuma geliyorum. Sıra sonuma gelip bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Buradan hemen ilk sık iğneme batmıyorum. İlkini atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir önceki sıramda kaç yapmıştık? 22 yapmıştık. Bu sıramızda da 20 tane sık iğne yapıyoruz. İşaretleyicimizden bir öncekine kadar geliyoruz. Ve işaretleyicimizle birlikte buradaki bir öncesindekiyle birlikte kesmemizi yapıyoruz. Sonra hemen yanına bir kesme işlemi daha yapıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Bir sonraki sıramızda yine her bir sık iğneye birer tane sık iğne batıyoruz. Tekrar geliyoruz. Tekrar kesme işlemini yapıyoruz. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Ta ki burada şimdi 20 olacak demiştim. 14 tane sık iğne kalana dek bu şekilde örüyoruz. Evet, eksiltme sıralarımı tamamlamış oldum. Bu kısımda 14 tane ilmeğim oldu eksiltmemden önce. Yani toplamda da 30 tane ilmeğim olmuş oldu. En son her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 30 sık iğnemi de tamamen sık iğnelerle örmüş oldum. Bir tane zincir çektim. Örgümü bu noktada çeviriyorum. Hemen burada yine bir tane atlayıp yapıyorduk. Burada hemen dibine yapacağız. Artık atlamayı kesiyoruz. Bir sık iğne yapıyorum hemen dibine. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne 3 oldu. Yanındakine 4. Yanındakine 5. Yanındakine 6. Yanındakine 7. 8. 9, 10, 11, 12 ve 13 tane sık iğnemi yapmış oldum. Bir zincir çektim. Burada hemen dibine battım. 13 sık iğne örerek geldim. Eksiltmemden bir önceki kısmıma kadar, bir önceki sık iğneme kadar burada yine eksiltmelerime devam ediyorum. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Yanındaki sık iğneye batıyorum, kapatmıyorum. Hemen yanındakine de batıyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte kapatıyorum ve ilk eksiltmemi yapmış oluyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Buraya da bir eksiltme yapıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine de batıyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte kapatıyorum. İkinci eksiltmemi de yapmış oldum. Hemen yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. 2. Yanındakine 3. Yanındakine 4. Yanındakine 5. Yanındakine 6. 7. 8. 9. 10.
11, 12 ve son sık iğnemin üzerine de 14. sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Buradaki tüm sık iğnelerimin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak sıra sonuma geldim. Burada bir zincir çekiyorum. Örgümü bu noktada çeviriyorum. İlk sık iğnemin tepesine, yani dibine hemen sık iğnemi yapıyorum. Bir, yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2, yanındakine 3, yanındakine 4, yanındakine 5, yanındakine 6, yanındakine 7, yanındakine 8, yanındakine 9, 10, 11 ve 12. sık iğnemi de bu noktada yapmış oluyorum. Hemen burada bir eksiltme yapacağım. Bir önceki eksiltme sıramda 13 yapmıştım. Bir sıra sık iğnelerle geçmiştim. Şimdiki sıramda da 12 tane yaptım ve 12 sık iğnemden sonra eksiltmemi yapıyorum. İlk sık iğneme batıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere çıkarıyorum. Buraya tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekiyorum. Buraya tekrar işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya da yine eksiltme yapıyorum. 3 tane ilmeğimin hepsini birlikte çekerek ikinci eksiltmemi yapıyorum. Yanındakilere yine yanındaki 12 sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Yine bir sonraki sıramda bütün sık iğnelerime birer tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra başladığım noktaya buraya geliyorum. Tekrar bir eksiltme yapıyorum. 12 yapmıştık bu sırada. 11'e düşecek bir sonrakinde ve tekrar sık iğnelerimizi tamamlıyoruz. Daha sonrasında da 10'a düşüreceğiz. 10 tane sık iğne kalana dek bu şekilde örüyoruz. Evet, eksiltmelerimden sonra sağ ve sol tarafta 10'ar tane ilmeğim kalana kadar devam ettim işlemine. Toplamda 12 tane ilmeğim kalmış oldu. Bunun da her birine birer tane sık iğne yaparak ördüm ve tekrar eksiltme kısmıma geldim. Artık hem eksiltme hem artırma yapacağız bu sıralarımızda. Öncelikle bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar bir sık iğne yapıyorum. Yani ilk sık iğnemin üzerine çift batarak bir tane artırma yapmış oldum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne 2, yanındakine 3, yanındakine 4, yanındakine 5, yanındakine 6, yanındakine 7, yanındakine 8 tane sık iğne yaptım. Başta bir tane artırma yaptım. İlkine çift battım. Arada 8 tane sık iğne yaptım. Burada hemen işaretleyicimden bir önceki noktaya gelmiş oldum. Buraya da tığım batıyorum. İpimi kapatmıyorum. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Yine işaretleyicimin olduğu noktaya tekrar batıyorum ve eksiltmemi yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Kapatmıyorum ikisini de. Üçünü birlikte çekiyorum ve bir eksiltmemi yapmış oluyorum. Şimdi 8 tane sık iğne yapıyorum yan yana. 1, yanındakine 2, yanındakine 3, yanındakine 4, yanındakine 5, 6, 7 ve 8. sık iğnemi yaptım. Kenarda bir tane ilmeğim kalmış oldu. Buraya da yine çift batıyorum. 1 ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Yani eksiltme ile artırma birbirini tamamlamış oluyor. 22 tane yine ilmeğim olmuş oluyor. Burada hemen dibine batıyorum.
Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yine bu sıramda eksiltme ve arttırma yapmadan her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 22 tane sık iğnemi yine elde etmiş oluyorum. Evet, sıra sonuma geldim. 22 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Örgümü yine çeviriyorum. Burada yine aynı işlemi tekrarlayacağız. Eksiltme ve arttırma yapacağız. İlk sık iğnemizin dibindeki sık iğnenin üzerine çift batıyorum yine. 1 ve 2. Yanımdaki 8 taneye 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen işaretleyicimden öncekine gelmiş oldum. Buraya yine eksiltmemi yapıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Burada yine ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekip kapatıyorum. Ve burada tekrar işaretleyicimi takıyorum. Yanındakine yine bir eksiltme yapıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekiyorum. Şimdi yandaki 8 tane yine 8 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Son sık iğnemin üzerine de yine çift batarak arttırmamı yapıyorum. 1 ve 2. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu noktada her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Dibine batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuma ilerliyorum. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin üzerine yine çift batıyorum. 8 tane sık iğne yapıyorum. Burada eksiltmemden bir önceki sık iğneme geliyorum. Eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanına bir eksiltme daha yapıyorum. 2 tane eksiltme yapıyorum. Yani 8 tane sık iğne ve son sık iğnemin üzerine çift batıyorum. Bir sonraki sıramda yine hepsini aynı şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 22 tane sık iğneyi örüyorum. Bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, arttırma ve eksiltme sıralarımı tamamladım. 10 sırada aynı şekilde ördüm. Son olarak her bir sık iğnemin üzerine birer tane gittim. Ben bir tanesini yapmıştım. Bir tanesini de sizlerle birlikte yaptık. Diğer askımızı da aynı şekilde yapıyoruz. Aynı sayılarla. Bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi bu noktada kesiyorum. Artık birleştirme kısmına geçeceğiz. Askımızın birleştirmesi için öncelikle bu şekilde iki ucunu ortasına birbirine denk getiriyorum. Ortadaki boşluğuma iki ucuna bir işaretleyici takıyorum. Sabit durması adına. Bu şekilde hemen şu kısmını ikinci ile ben denk getirdim. Yani iki de şöyle 4 sıra olarak. Bunu da yine aynı şekilde ikinci ile denk getirdim. Karşısına geçiyorum. Karşısının da aynı şekilde ikincinin sonuyla denk getirdim ve bu kısma da bir tane işaretleyici taktım. Diğer tarafa takmıyorum. Çünkü hemen oradan başlayacağım birleştirmemi. Öncelikle bir tane zincir çektim. İpimi burada hemen ikincinin şöyle tığım batıyorum. İkincinin arkasına, sonuna batıyorum yine. İpimi arkadan bu şekilde geçiyorum. Şuradaki ipi çıkarmam, işaretleyiciyi çıkarmam gerekiyor. Zaten yaptıkça parmağınızla tutarsanız kolaylık olacaktır. Bu şekilde hemen yandakine batıyorum. Şöyle yapayım.
daha iyi olacak sanki. Biraz zorluyor. Evet. Bu şekilde parmağım altta kaldı. Böyle. Hemen yanındakine sık iğnemin tepesine batıyorum. Onun yanındakine bu şekilde batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Şurayı düzenli tutalım. Hemen yanındakine batıyorum ve denk gelen ilk yere batıyorum. İlk boşluğum arkadakinin ve bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Yine arkadakinin, şurayı kaçırmayalım. Arkadakinin denk gelen ilk boşluğuna bu şekilde batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Bu arkadakilere batmadan önce şurayı bir düzeltelim. Bu şekilde kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine aynı şekilde kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Arkadakine batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine, arkasındakinin artık sık iğne kısımlarına gelmiş oldum. Batıyorum ve ipimi çekiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine yine aynı şekilde kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde diğer uca kadar kaydırmalarımızı tamamlıyoruz. Bu şekilde birleştirmemi tamamladım. Artık burada kenarda kalan kısımlara da yine arkadakilerle birlikte bu şekilde bağlayarak kaydırmalarımı devam ettiriyorum. Hemen yanındakine kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Da arkada kalan askımın diğer kısmına kaydırmamı yapıyorum. Yanındakilere de bu şekilde kaydırmalarımı devam ettiriyorum. Bu şekilde bütün etrafını kaydırmalarla geçiyorum. Aynı işlemi diğer tarafta da uyguluyorum. Kenarlardaki kaydırmaları da tamamladım. Askımın etrafında geçmiş oldum. Son olarak askı dikişimi de yapacağım. Burada hemen şöyle karşılıklı olarak köşe kısmı denk getiriyoruz ve artırmaya başladığımız ilk yerden şöyle şuradan artırmaya başladığımız ilk yer zaten belli oluyor. Şöyle şuradan hemen iğnemizi batırıyoruz. Hemen karşılıklı olarak bu şekilde uç kısımlarını karşılıklı olarak dikiyoruz. Şu şekilde. Kaydırdığım yerlerin tek dişlerini alıyorum yani. Şöyle. Ve karşıdakinin tek dişini alıyorum. Bu şekilde dikişimi diğer karşıdaki arttırmaya başladığım yere kadar devam ettiriyorum ve askımı da tamamlamış oluyorum. Evet, çantamı tamamladım. Bu şekilde askısını da diktim. Çantam artık hazır. Hepinize kolaylıklar diliyorum.